Merhaba arkadaşlar. İlk insan topluluklarının hominin atalardan nasıl evrildiklerini, insanlığın evrimleşmesinde esas olanın yersiz yurtsuz bir tür olarak insanların bulundukları ortamda güçlü birlikler oluşturmak zorunda olduklarını ve bu güçlü birlikler oluşturma çabasının insanlara benzersiz bir toplumsallık oluşturma yeteneği sağladığından söz ettik. Bu genel açıklamaların ötesinde konunun bir de ruh bilimsel yani psikolojik boyutlarına da göz atmamız gerekiyor. Çünkü insan toplumsallığı söz konusu olduğunda insanlar hayvanlarda görülmedik bir biçimde farklı ilişkiler geliştirdikleri için insan toplumsallığının özgün, ayırt edici özelliklerini iyice kavramamız gerekiyor. Şimdi insanların ormanlardan açık savanalara çıktıktan sonra içinde bulundukları amansız koşullara direnebilmek için zorunlu toplumsal birlikler ve bu toplumsal birliği oluşturmak için gerekli mekanizmaları sağlamak zorunda olduklarından uzun uzadıya söz ettik. Yani ahlakın ortaya çıkmasını esas olarak buraya bağladık. Bu noktada ele alıp üzerinde durmamız gereken önemli bir konu var. O da evrimsel psikoloji. Özellikle son 10-20 yıl içerisinde büyük bir atılım gösteren evrimsel psikoloji denilen araştırma alanı farklı değerlendirmelere tabi olabiliyor. Yani bazıları evrimsel psikolojinin ortaya koyduklarını insanın kavranması ve insan doğasının anlaşılması bakımından vazgeçilmez önemde olduğunu söylerken kimileri de evrimsel psikolojinin aslında bir tür maymuncuk teori olduğunu, bir takım olayları belli kalıplar ve standart açıklamalara bağlayarak mekanik bir açıklama, özellikle de genlerin belirleyiciliğinde olayı tarif ederek ve basitleştirerek anlattığını söylüyorlar. Tabii evrimsel psikoloji konusunun ayrıntılarına bu videoda girmemiz mümkün değil. Ayrıyeten buna gerek de yok. Çünkü bildiğiniz gibi biz bu videolar dizisinde değişik bilim alanlarının sonuçlarından yararlanıyoruz. Fakat bu bilim alanlarındaki belli konularla ilgili tartışmaların ayrıntılarına girmiyoruz. Girmemize de gerek yok. Çünkü bizim burada yapmak istediğimiz ya da ulaşmaya çalıştığımız hedef çok daha sınırları dar bir alanla ilgili. Yani insan dilinin kökenini, insan dilinin nereden ortaya çıktığını ve nasıl geliştiğini ortaya koyabilmek. İşin aslında evrimsel psikoloji, bilimsel çalışmalarda evrim teorisi çerçevesinde ele alınması gereken bir yaklaşım. Çünkü sonuçta evrimsel psikoloji esas olarak değişik psikolojik özelliklerini, örneğin hafızanın, algının, dilin nasıl ortaya çıktığını ve nasıl evrimleşerek günümüze geldiklerini araştırmaya çalışan bir araştırma alanı. Bu araştırma alanı insanın değişik psikolojik özelliklerinin evrimsel süreçte hangi süreçlerden, hangi adaptasyonlardan geçerek bugünkü biçimlerine ulaştıklarını araştırmaya çalışan bir disiplin olarak ortaya çıktı. Dolayısıyla evrimsel psikolojiyle ilgilenen bilim insanlarının çalışmalarını yok saymak ya da bunları bir kalemde üzerini çizmek doğru bir tutum değil. Sonuç olarak evrimsel psikoloji çalışmaları Darwin'e dayanıyor. Darwin'in açtığı yoldan devam eden çalışmalar özellikle 1980'li yıllardan sonra giderek gelişmeye ve hızlanmaya başladı. Evrimsel psikologlar günümüzde görülen değişik insan psikolojik özelliklerinin geçmiş uzun evrimsel dönemde yani hominin atalardan itibaren milyonlarca yıl önce başlayan insanın evrimleşme sürecinde hominin ataların geçirdikleri değişik adaptasyonların sonuçları olarak ortaya koymaya çalışıyor. Bu anlamıyla bakıldığında evrimsel psikoloji kuşkusuz bilimsel bir çalışma ve alana denk düşüyor. Yani bu çalışmalar içerisinde evrimsel psikologlar değişik
adaptasyonlardan yani uyarlanmalardan geçerek bazı insani özelliklerin uzun evrimsel süreçte evrimleştiklerini ve genetik yapıya işlendiklerini söylüyor. Örneğin işte avcıdan kaçınma, yani büyük yırtıcı avcılardan kaçınma refleksleri, doğru ve yararlı yiyecekleri bulabilme becerisi, topluluğu içerisinde arkadaş ve dost çevresi edinme, yakın akrabaları koruma ve kollama, topluluk içerisindeki diğer insanların neler yaptıklarını görme, anlama ve denetleme için başkalarının zihinlerini okuma, iletişim açısından dil yetisinin gelişmesi gibi özelliklerin evrimsel süreçte belli adaptasyonların sonucu olarak oluştuklarını ortaya koyuyor. Şimdi evrimsel psikolojiyle ilgili tartışmaların esas odağında aslında Amerika'da Kaliforniya Üniversitesi'ne bağlı olarak çalışan bir merkez var. Bu merkez San Francisco'nun işte Santa Barbara kampüsünde bulunan bir araştırma merkezi. Yani Evrimsel Psikoloji Merkezi adı altında bir merkez kuruluyor. Bu merkezin başında John Tobey ve Eda Cosmides diye bir karı koca araştırmacılar var. Bunların önderliğinde kurulan bu merkezin içerisinde daha sonra çok ünlenmiş, dünya çapında isimleri bilinen bazı araştırmacılar da yer alıyor. Yani bunların içerisinde zaman zaman benim de adını andığım Steven Pinker, Roger Shepard, Paul Ekman, Michael Gazzaniga gibi belli isimler Evrimsel Psikoloji Merkezi'nin etkili insanlarının arasında. Bunların değişik kitapları ve çalışmaları var. Zaman içerisinde evrimsel psikoloji çalışmaları esas olarak bu Santa Barbara Okulu ve onun önde gelen araştırmacılarının eserlerinden de ortaya koydukları görüşlerle özdeşleşmeye başladı. Dolayısıyla dünyanın değişik köşelerinde evrimsel psikoloji çalışmaları yürüten kişilerin çalışmaları ve yapıp ettikleri ile Santa Barbara Okulu çerçevesinde görüş belirten araştırmacıların yaptıkları çalışmalar bir tür özdeşleşmeye uğradı ve dolayısıyla bu Santa Barbara Okulu'nun araştırmacıların ortaya koydukları görüşler genel olarak evrimsel psikolojinin faaliyetlerinin bir özeti ya da doğrudan aktarımı gibi algılandı. Burada bir karışıklık var ama dediğim gibi şimdi bu karışıklığı düzeltmek ya da bu karışıklıkla ilgili konuların ayrıntılarını girmek bizim konularımızı aşıyor. Dolayısıyla ben buralara hiç girmeyeceğim. Ben yalnızca evrimsel psikolojinin ağırlıklı olarak Santa Barbara Okulu'nun bazı araştırmacıların ortaya koydukları görüşleri neden kabul etmediğimi ya da neden eleştirdiğimi ortaya koyarak konuyu sürdürmek istiyorum. Barbara Okulu'nda kümelenmiş araştırmacıların bana göre en büyük yanılgılarından birisi insan beyninin modüler bir yapı olduğunu, insan zihninin belli modüllerden oluştuğunu, yani bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Yani insan beyni bu araştırmacılara göre bir İsviçre çakısı gibi. Yani belli işler için, belli konuların ayrıntılarına girebilmek için bu İsviçre çakısının belli parçaları, yani belli modülleri alıyorsunuz ve kullanıyorsunuz. Örneğin avcıdan kaçınma ile ilgili reflekslerimiz var biliyorsunuz. Günümüzde de bu reflekslerin kalıntıları ve etkisi zaman zaman hepimizde gözüküyor. Bu reflekslerin olması, yiyeceklerle ilgili örneğin diyelim işte bize zararı dokunacak ham meyvelerin tadını kötü bulmamız, yüzümüzü buruşturmamız, acı tatlar geldiği zaman bunları tükürmemiz, tatlıya düşkünlüğümüz, bütün bunlar aslında evrimsel süreçte genlerimize kazınmış belli adaptasyonların sonucu olarak ortaya çıkmış davranış örüntüleri. Şimdi bu biçimde konu ortaya konulduğunda belli konuları kavramanın güç olduğunu, geçmişte insan dilinin ortaya çıkmasıyla ilgili
dille ilgili, dilin ortaya çıkmasıyla ilgili değişik teorileri tartışırken ele almaya çalışmıştım. Yani dilin bir içgüdü olduğu, modüler bir yapı olarak insan beyninde hazır bir şekilde yer aldığı ve farklı ülkelerde, farklı toplumsal koşullarda yaşayan bireylerin bu modülü hayata geçirmelerinde farklılıkların olabileceğini ama esas olanın arkadaki derin yapının bu modüler yapı olduğunu söyleyen görüşü eleştirmiştim biliyorsunuz. Özellikle de bu görüşün önde gelen iki temsilcisi olarak Noam Chomsky ve Steven Pinker'ı isimlerini almış ve onların görüşlerini eleştirmiştim. Ile ilgili bu konu hemen hemen birçok konuya aynı biçimde evrimsel psikologlar tarafından uzatılabiliyor. Örneğin basit bir örnek olması açısından dinlerin ortaya çıkması ya da din konusunu yapalım. Şimdi evrimsel psikologlara göre aslında insan beyninde inanmaya yönelik yani dinsel inançların ortaya çıktıkları bir modül var. Yani bu modül bütün insanlarda var. Ama bu modülün biçimlenmesi, farklı dinlere yönelmesi, örneğin işte şamanizm, aminizm, işte tek tanrılı dinler, yerli dinleri, işte Budacılık ya da işte atalar kültü, yani aklınıza gelebilecek bütün dinsel biçimlerin aslında da farklı toplumlarda yaşayan bireylerin çevreleriyle kurdukları ilişkiler sonucu olarak bu altta yapan derin yapının aslında farklı biçimlere evrildiğini, dolayısıyla bütün topluluklarda görülen dinsel inançların özünün aynı olduğunu, yani bunun inanma modülü yani bir din modülünden kaynaklandığını söylüyorlar. Kolayca fark edebileceğiniz gibi sonuçta insan beynini değişik modüllerden oluşan karmaşık bir yapı olarak ortaya koyan bu anlayış aslında son tahlilde büyük beyin hipotezine bağlı olarak büyük beyin hipotezi çerçevesinde insanın evrimini açıklamaya çalışan bir görüş. Dolayısıyla da bildiğiniz gibi benim paylaşmadığım bir görüş. Çünkü insanın evrimleşerek bugünkü modern insanın ortaya çıkması yalnızca beyindeki gelişmelerle ve beynin yapısının incelenmesiyle açıklanabilecek bir olgu değil. Bildiğiniz gibi benim bu anlayışa esas olarak karşı çıkmamın nedeni gelişmeleri beyinde nedeni ve nasıl olduğu bilinmeyen mucizevi bir şekilde oluşmuş bir takım yapılara, bir takım özelliklere, kendiliğinden ortaya çıkan bazı özelliklere dayanarak insanın evrimini açıklamaya çalışması. Yani örneğin Chomsky'ci din anlayışı esas olarak ne diyordu? Chomsky diyordu ki insanda bir dil yetisi, yani bir organik bir yapı olarak insanda konuşmayı sağlayabilen bir yapı vardır. Peki bu yapı nasıl ortaya çıkmıştır diyorsun? Onun ne zaman ortaya çıktığını bilmiyoruz ama makro bir mutasyon sonucu yaklaşık 50 ya da 100 bin yıl önce insanda bu özelliğin ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla ne olmuş oluyordu? İnsanda dilin ortaya çıkması makro bir mutasyona, ne zaman, nasıl ve ne çapta bir mutasyon olduğunu bilmediğimiz bir mutasyonun beyinde konuşmayı olanaklı kılabilecek yapıları oluşturduğunu öne süren bir anlayıştı. Ben bu anlayışı bildiğiniz gibi yani yaratılışçıların anlayışından pek farklı olmadığını, yani örneğin nasıl Orta Çağ'da insanın ne olduğunu açıklayabilmek için işte ne olduğu bilinmeyen ruh ya da akıl gibi ya da zihin gibi somutlanamayan ve açıklanamayan bir takım kavramlara dayanarak gelişmeleri anlatmaya ve açıklamaya çalışmanın klasik felsefenin en büyük kusurlarından ve yetersizliklerinden birisi olduğundan söz etmiştim. Şimdi insan beynini belli modüllerin toplamı olarak ele almak ve bazı özellikleri bu modüllere dayanarak açıklamaya çalışmak başka bir anlama gelmiyor. Nitekim evrimsel psikologlar, özellikle Santa Barbara okulu
teorisyenleri değişik insan özelliklerini açıklarken şöylesi bir özellikten de bahsediyorlar. Örneğin yakın ve uzak neden ayrımı yapıyorlar. Yakın ve uzak neden ayrımı yaptıktan sonra belli özellikleri buna göre açıklamaya çalışıyorlar. Böyle iyice kavranması için basit bir örnek vereyim. Örneğin kıskançlık. Şimdi biliyorsunuz kıskançlığın görünür nedeni kendi eşlerinin sadakatsizliğini tespit etmek, önlemek ve bunu yönetmek için geliştirdikleri bir savunma mekanizması olarak görülebilir. Yani kıskançlık evrimsel süreçte bu yüzden gelişmiştir. Oysa ki evrimsel psikologlar bunun kişilerin genetik yapılarında var olan kendi genlerini sonraki kuşaklara aktarabilme arzu ve tutkularının bir sonucu olarak kıskançlığın evrimleştiğini, dolayısıyla da kıskançlık olayına bakarken esas olarak buraya bakmak gerektiğini söylüyorlar. Yani ne olmuş oluyor? Değişik psikolojik özellikler ve bu özelliklere dayalı davranışların açıklanmasında evrimsel psikologlar bir yakın ve görünür neden, bir de onun arkasında uzun evrimsel süreçte esas etkisini sürdürmüş olan uzak ve nihai, görünmeyen nedenin olduğunu söylüyorlar. Bunu hemen hemen bütün psikolojik özelliklere ve bunlara dayalı davranışların açıklanmasına uyguluyorlar. Oysa ki özellikle Santa Barbara okulu çerçevesinde evrimsel psikologların bu türden önerilerine karşı yöneltilen en büyük eleştirilerden birisi bu iddialarının esas olarak sadece varsayımlara dayanması ve bunları kanıtlayabilecek somut veriler ortaya koyamamaları. Ki gerçekten öyledir. Çünkü biraz önce kıskançlık olayının açıklamasını göz önüne tutalım. Bu kıskançlık olayını aslında bizim burada anlattığımız biçimiyle ilk insan topluluklarının evrimleşmeleri açısından içinde bulundukları acımasız ve amansız koşullara karşı güçlü birlikler oluşturmak isteyen insan gruplarının birbirlerine sıkıca bağlı, bütünleşik toplumsal yapılar oluşturmaları gerektiğinden söz etmiştik. Dolayısıyla bu yapıda aynı zamanda cinsler arasında çekişmenin ve mücadelenin olmaması için insanlar evrimsel süreçte ilk başlangıçtan itibaren birlikler içerisinde tek eşlilik yönünde bir tercihte bulundular. Dolayısıyla tek eşliliği güvence altına alabilecek değişik adaptasyonlar birbiri peşi sıra insan topluluklarına gelişti. Bu adaptasyonların neler olduğunun bazılarından söz etmiştim. Örneğin diyelim işte kadınların geniş kalçalarının olması, tüylerin dökülmesi, memelerin gelişmesi, buna karşılık erkeklerin fedakarlıkta ve koruyuculuk vasfı olarak kadınlara daha olumlu yaklaşmaları, bütün bunlar karşılıklı olarak tek eşlilik sürecinin gelişmesinde çiftlerin birbirlerine karşı bağlılıklarını güçlendirmek için geliştirdikleri özelliklerin bir sonucu olarak ortaya çıkabiliyor. Yani bu noktada bakarsak kıskançlığı da çiftlerin birbirlerine karşı düşkünlükleri ya da birbirlerini kollamaları, birbirlerine bağlılıklarını güçlendirmede duygusal bir araç olarak kıskançlığı kullanmış olabilirler. Dolayısıyla ne olmuş oluyor? Biraz önce evrimsel psikologlar kıskançlığı yalnızca genlerin aktarılmasına yönelik bilinçsiz içgüdüsel bir tepkiye bağlamışlardı. Oysa ki kıskançlık olayını bir de benim anlattığım türde de anlatabilmek gerekir. Dolayısıyla bu ikisinin birbirine karşı zıt açıklamalar olabileceğini göz ardı etmemek gerekiyor. O zaman da ne olmuş oluyor? Sonuçta özellikle Freudçu teorileri eleştirirken değindiği maymuncuk teori eleştirisi
evrimsel psikologlara, daha doğrusu evrimsel psikolojinin Santa Barbara Okulu'nun görüşlerine de denk düşüyor. Çünkü bu okulun temsilcilerinin ortaya koydukları değişik davranışlarla ilgili açıklamalar esas olarak bu türden maymuncuk kuramlara dayanıyor. Dolayısıyla bunların evrimsel süreçte gerçekten bu biçimde yaşanıp yaşanmadıklarını bilemek ya da bunu bu biçimiyle kanıtlamak söz konusu değil. Açık savanalara çıktıktan sonra içinde bulundukları acımasız ve amansız koşullara karşı direnebilmek için güçlü toplumsal birlikler kurmak zorunda olan ilk atalar, hominin ataların kurmak zorunda oldukları ve oluşturmak için değişik mekanizmalar geliştirdikleri güçlü kalıcı toplumsal birliklerin pekiştirilmesi açısından psikolojik ve duygusal bir takım mekanizmaların, bir takım adaptasyonların da mutlaka olması gerekiyordu. Çünkü bu adaptasyonlar ve pekiştireçler olmadan kalıcı ve güçlü toplumsal birliklerin oluşturulması mümkün değildi. Yani örneğin bugün biz duygu dediğimiz değişik özelliklerin aslında evrimsel süreçte canlıya belli konularda uyarılarda bulunan, alması gereken davranışlar için onu yönlendirebilen hazır davranış kalıplarının tetikleyicisi mekanizmalar olduklarını biliyoruz. Yani ilk insanlar örneğin kalıcı birlikler oluşturabilmek için ahlakı geliştirmek durumundalardı demiştim. Şimdi ahlakın geliştirilmesi demek ne demek? Örneğin topluluk içerisinde belli konularda belli ahlaki ilkelerin bütün grup üyelerince benimsenmesi gerekiyor. Örneğin bugün hemen hemen evrensel olarak bütün insanlarda görülen hor görme, aşağılama, kızgınlık ya da tiksinme, iğrenme gibi davranışlar, başka bireylere karşı yönelik davranışlar, aslında bunlar değişik duygu durumlardır. Fakat bu duygu durumları esas olarak bir xenofobinin, yani yabancı düşmanlığının, yani grup dışı bireylere ve yapılara yönelik tepkilerin tetiklenmesi için geliştirilmiş duygusal düzenekler olduğunu bugün biliyoruz. Birine hayranlık duyma, onu yüceltme, müteşekkir olma, yani ona gönül borcu olduğunu kabul etme ya da gönül borcu hissetme tip duygusal tepkiler de genellikle karşımızdaki fedakar bireylere karşı bizim yönelttiğimiz şeydir. Yani fedakar bireyleri takdir etme, onları benimseme ve ödüllendirme için bu düzenekler evrensel olarak bütün insanlarda gelişmiştir. Belli insanlara fedakar, başkalarına karşı yardımsever, yüce gönüllü kişilere karşı biz de bu duyguları hissederiz. Bunlar da evrimsel süreçte gelişmiş duygular. Bunun yanı sıra örneğin suçluluk duyma, utanma, pişmanlık gibi özelliklere bakıyoruz. Bu özelliklerde toplumsal yapı içerisinde üzerimize düşen görevleri yapmadığımızda diğer insanlara karşı kendimizi mahcup hissetmemizi sağlayan ve bu yönüyle de toplumsal birliği pekiştirmeye yarayan özellikler. Şunları anlatmaya çalışıyorum. İlk insan toplulukları güçlü, kalıcı birlikler oluşturabilmek için bir araya gelen insanlar kan bağına bağlı olmadan alloparental ya da allomaternal, yani topluluk üyelerinin bütünün katıldığı yavru bakım ve çiftleşme stratejilerine bağlı olarak güçlü toplumsal birlikler oluşturmaya çalıştılar ve bu süreçte değişik duygular, değişik davranışların koşullayıcısı olarak evrimsel düzenekte, evrimsel süreçte insan beyninin belli bölümlerinde bu düzenekler gelişmeye başladı. Ve bu adaptasyonların sonucu olarak bugün
Dünyanın neresine giderseniz gidin, hemen hemen aynı duyguları aynı biçimde ifade eden, aynı yüz ifadeleriyle, yani bebekler, hatta gözleri görmeyen insanlar bile bu değişik duygu durumlarını yüzlerinde birebir yansıtabiliyorlar. Bu da bize şunu gösteriyor: uzun evrimsel süreçte bir takım psikolojik özellikler ve bu psikolojik özelliklere bağlı olarak geliştirilmiş davranış örüntüleri bütün insanlarda var. Bu özelliklerin nasıl geliştiklerini, bunların evrimsel süreçte hangi aşamalardan geçerek belirdiklerini anlamaya yönelik bilimsel çalışmalar evrimsel psikoloji çalışmalarını oluşturuyor. Fakat evrimsel psikoloji çalışmaları bu hedeflerin ötesinde daha iddialı bir takım açıklamalar ve konuların teorik çerçevesi haline geldiğinde, özellikle de Kaliforniya Üniversitesi'ne bağlı Evrimsel Psikoloji Merkezi teorisyenlerinin eserlerinde ortaya konulduğu biçimiyle değişik eleştirilere maruz kalmaları da kaçınılmazdı. Bu konuyu bir sonraki videoda sürdürmek istiyorum. Çünkü bu konu oldukça önemli. İnsanın evrimini, insanın evrimleşmesi ve ona bağlı olarak dilin kökenini açıklarken yalnızca biyolojik, genetik açıklamalar yetmiyor. Ayrıca psikolojik süreçlerin kökenlerini ve nasıl geliştiklerini de kavramamız gerekiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapan, eleştiren, destekleyen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere, hoşça kalın.